Herkese selamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, güzel bir gün geçirmişsinizdir. Bugün bir kez daha beraberiz. Konumuz Arda Güler. Arda Güler'le ilgili birkaç haber var ama bir tane çok kritik haber var. Ama öncesinde Alaves maçında Arda Güler neler yapmış onlara bir bakalım. Şimdi 78 dakika Arda Güler oyunda kaldı. 53 defa topla buluştu bu sürede. 43 pas attı ve 43 pasın 40'ını da isabetli attı. Bu da %93'lük bir pas isabet oranına denk geliyor. 3 tane de uzun pas attı ama uzun paslarda şöyle kritik bir detay var. 3 uzun pasın 3'ü de isabetli. Ki biri de asistine dönüştü. Öyle bir eklemede yapalım. 3 tane orta yaptı ki bu 3 orta da Real Madrid adına en çok orta yapan ikinci oyuncu istatistiğini elde ediyor. 3 ortanın da biri isabetli olduğu için oran olarak da en iyi orta isabeti yapan oyuncu istatistiğini elde etmiş. Tabii ki şimdi şut çekmedi Arda Güler. Şutla ilgili de 56. dakika tam olarak ceza sahasının ön yayının olduğu noktada çok güzel verdiler Arda Güler'e. Yine Mbappe'yi falan görmeye çalıştı ve pas mı verdi, şut mu çekti çok da anlayamadım da yani orada topu kaybetti tabii ki. Zayıf bir dokunuş yaptı diyeyim topa. Yani Arda Güler gerçekten o anda yeter dedim yani vur şu topa dedim 56. dakika Arda Güler nedense bir şut çekmeme durumuna girmiş durumda. Açıkçası anlayamadım bu durumu. Bununla ilgili de tabii ki yorumlarda yapıldı. Onu da söyleyeyim. Özellikle Kenan Yıldız'la karşılaştırmalar yapıldı son dönemde. Eklemekte fayda var. 2 tane çalım, bunların biri başarılı, birinde de başarısız ama o çalım denemesinde de faule maruz kaldı zaten Arda Güler. Defansif olarak 2 top uzaklaştırma, 6 ikili mücadele. Bu 6 ikili mücadeleden de 3'ünü kazandı. Sahipsiz de 4 topu kazandı maç içerisinde ve ondan sonra da sahadan ayrıldı 78. dakikada. Tabii hemen öncesinde atılan bir gol var. O golün Vinicius'a gelen topu mükemmel bir şekilde yani sahayı çapraz olacak şekilde dönerek harika bir uzun pas attı Vinicius Junior'a ve akabinde o pozisyonda gol oldu zaten. Yani Arda'nın net olarak hücuma etki ettiği 1-2 pozisyon tehlike yarattı ki bununla ilgili de birçok tepki var. Yani tepki daha çok Arda Güler noktasında değil de Arda Güler'in oynadığı noktasında. Peki 76. dakikada Rodrigo işte bu 2-1'lik skoru yakalamasına neden oldu. Real Madrid puanını 39 yaptı. Alaves 18 puanda, oraları çok önemli değil. Bu zafere rağmen Real Madrid Teknik Direktörü Xabi Alonso eleştiri oklarının hedefinde. El Chiringuito Insight programında İspanyol teknik adamın tercihleri eleştirilirken bir kez daha Arda Güler'in pozisyonunun dışında oynatıldığı belirtildi. Rodrigo ve Vinicius'un yaptıklarından hayal kırıklığına uğradım. Hiç oyuna dahil olamadılar. Bellingham topu kaybetti. Arda pozisyon dışında olduğu için orada değil, iyi oynuyor. Orada değil, iyi oynuyoruz. Daha iyiyiz ama bize takılıp kaldık, kendimize takılıp kaldık diyor. Rodrigo'yu ben o kadar da eleştirmiyorum. Bence çok da kötü oynamadı. Maç içerisinde bazı pozisyonları harcadığı doğru ama birilerinde bir pozisyona girip o pozisyonu harcaması gerekiyor. Yani sonuçta her ceza sahasının yakınından çekilen şut gol olsa zaten maçlarda 10 taneden fazla gol olur sürekli. İspanyol basınında da Alaves Real Madrid maçı sonrası özellikle takımın enerjisinin düşmesiyle Arda Güler'in de sönük kaldığını ve Bellingham'ın hala uyum yakalayamadığının altı çizildi. Bazı gazetelerde. Sadece Arda Güler nezdinde değil, Real Madrid bazı dakikalarda, hatta o arada ben maçı izlerken yani eşim de yan tarafta bakıyordu ve dedi ki niye herkes duruyor dedi. Bir anda Alaves de duruyor, Real Madrid de duruyor. Herkes duruyor yani maçta. Enteresan anlar oldu. Böyle yani inanılmaz enerjisi düşük Real Madrid.
Defense Central diyor ki Madrid'in orta sahasında liderlik görevini üstlenen oyuncu iyi bir başlangıç yaptı. Ancak özellikle Kylian Mbappe'nin ilk golünden sonra takımın pes etmesiyle birlikte yavaş yavaş sönükleşti. Arda Güler'den bahsetmiş. Futbol Espana demiş ki sezon başındaki formundan çok uzak görünüyor. Bazen kaybolmuş ve Real Madrid takım arkadaşları uyumsuz görünüyordu. Bu büyük bir endişe kaynağı olacak demiş. Arda Güler'i eleştirmiş. C gazetesi de uzman bir performans sergiledi ancak sahada Bellingham'la uyumunun hala bulmaya çalışıyor demiş Arda Güler için. Mundo Deportivo ise biraz daha sert bir mizaç kullanmış. Düzensiz, en iyi formunda değil ve bu sahada da çok net görülüyor demiş. Açıkçası şunu söylemekte fayda var. Eskiden oyuncularla ilgili yani sezon başında tabii artık sezonu ortaladığımız için sürekli uzun uzun yazılar yazılmıyor hiçbir oyuncu hakkında. O yüzden eskiden uzun uzun okuduğumuz makaleler birer cümlelere dönüştü. Onu da ekstra dipnot olarak belirtiyorum. Maç öncesi Ceballos mu Arda Güler mi oynayacak sorusu vardı. Xabi Alonso Türk oyuncuyu seçti. Bellingham'ın önünde uzun süre orta sahada kaldı yazmış. Bunu yazan da AS gazetesi. Topla pek etkili olamadı ileri uçta. Mbappe'nin yakınında, ceza sahası yakınında daha rahat hissediyor. Ancak orada da gol fırsatı yakalandığında Mbappe ile bağlantı kuramadı. Onun için zor bir gündü demiş AS gazetesi. Evet, şimdi bununla ilgili de bir de Marca gazetesinde haber vardı. Marca gazetesi genel olarak Arda Güler'in üzerine pek değinmemişlerdi. Ama Arda Güler'in daha önde olması gerektiğine dair böyle bir iki kelamlık bir lafları var. O yüzden çok da fazla ciddiye almadım ama Vinicius'la ilgili bir haber vardı. Onu da aktarma gereği duydum. Vinicius'un gecesi tatsız bir başlangıç yaptı. Brezilyalı oyuncu alışılagelmiş tarzının aksine oyuna girmekte yavaş kaldı. Kanattan atak yapmaya çalıştı ama çoğu zaman topu kaptırdı. Sistemin bir ürünü, yani yeni sistemin bir ürünü olan eski bek oyuncusu Real Madrid'in kanat oyuncusu için işleri zorlaştırdı. Otto'yu geçmesine rağmen onun markajından ve desteğinden yani onun dirsek temasından diyeyim ben kurtulamadı demiş. Vinicius Mbappe'yi bile hayal kırıklığına uğratan birkaç hata yaptı demiş. Daha da uzun da aslında ben burada kestim. Vinicius'la ilgili de baya bir tepki var. Onu da ekstradan söylemek istiyorum. Şimdi tüm bunların ardından N-Notions gazetesinde de bir haber çıktı. Bu haberde şöyle deniyor. Alonso ve Arda Güler maçtan sonra soyunma odasında sohbet ettiler. Ama haberin içeriği çok farklı. İngiltere'den gelen haberler daha da ileri gitti. Alonso ve Arda Güler'in Alaves maçından sonra bir konuşma yaptığı ve bunu tartışmayla sonuçlandığı iddia ediliyor dedi. Xabi Arda Güler'i davranışları ve disiplinsizliği nedeniyle eleştirirken 20 yaşındaki yıldız kendini savunmaya çalıştı. Bu bence olmuş olabilir. Yani bu iddia ediliyor tabii ki ama tabii ki bir tartışma ortamı değildir. Yani Arda Güler'e bir şey demiştir Xabi Alonso. O da işte bununla ilgili ama şöyle diye hani Arda Güler'in de bu davranışı biraz var. Yani nedenini anlatma durumu. Çünkü çoğu zaman Arda Güler orada kendini anlatamadı belli bir süre. Özellikle Ancelotti döneminde. Benzer şey yaşamak istemez tabii ki hiçbir futbolcu. Şimdi Xabi Alonso ile bir serüven yakalandı. İyi gidiyordu her şey. Kötü gidince bir suçlu yaratmaya çalışmasınlar. Tabii ki de sosyal medyada ve haberlerde bazılarının PR'ı daha güçlü. Bunun da biz görüyorsak Arda Güler ayrı görüyordur zaten. O yüzden kendini savunmaya çalışması da gayet normal. Konu hakkında siz ne yorum yapıyorsunuz? Yorumlarda buluşalım kıymetli dostlar. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ben Oğuzhan Poyrazoğlu. Sağlıcakla kalın.